Sana desem ki insanların büyük çoğunluğuna sana nasıl davranmaları gerektiğini sen öğretiyorsun. Yani düşünüldüğünde tepki gösteriyorsun değil mi? Saçma geliyor kulağa. Düşünsene sen nazik bir insansın. Konuşmalarına dikkat ediyorsun. Ama karşı taraf kaba. Kavga ettiği zaman sana hakaretler ediyor. Onun hakaret ediyor olması onun karakteriyle alakalı. Ama sana hakaretler ediyor olması senin ona verdiğin izinlerle alakalı. Kimsenin yaptığı haksızlığın sorumluluğunu sana yüklemiyorum. Hayat bazen gerçekten adil değil. İyi insanların da canı yanar. Hak etmeyen insanlar da sevilir. Hak eden insanlar da incinir. Yaşam adil değil. Adil olması gerektiğinde kimse söylemiyor zaten. Ben daha görünmeyen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Diyelim ki bir insan seni tanıdı. Gördü, çok hoşlandı. Sana hayran oldu. Yaklaştı. Seni farklı buldu. Belki de hayatındaki en değerli insanlardan biri olarak gördü seni. Sonra sen aradan bir zaman geçti. Yakınlaşmak adına ona kendini açmaya başladın. Şöyle cümleler kuruyorsun. Diyorsun ki bana bugüne kadar kimse değer vermedi. Ben zaten hiç sevilmedim. Herkes beni kullandı. Kimse beni gerçekten anlamadı. İçini döküyorsun. Geçmişte yaşadığın problemlerden bahsediyorsun ve rahatlıyorsun sanıyorsun. Ama hani karşı tarafın elbette bu konuda ilk tepkisi şu oluyor. İnanmıyorum, bunu sana nasıl yaparlar gibi bir yaklaşım. Ama onun bilinçaltı öyle çalışmıyor. İnsanlar sadece senin anlattığın olayları dinlemiyor. Senin kendin hakkında neye inandığını da dinliyor. Ve bazen hiç fark etmeden karşı tarafın zihninde küçücük bir soru oluşuyor. Acaba benim henüz görmediğim bir şey mi var? Ben ona bu kadar değer veriyorken ben onu şu an tanıyorum ve bakış açım bu. Ama geçmişte onu tanıyan insanlar bu şekilde davrandıysa acaba benim bilmediğim bir şey mi var? Bilinçaltına bu yerleşmeye başlıyor. Önce merak, meraktan sonra da zaten bir şekilde uyarı geliyor. Bilinçaltı çalışmaya devam ediyor. Hayranlık bir şekilde şüpheye dönüşüyor. İnsan ilginçtir. Kendine nasıl davranıyorsa bir süre sonra çevrendeki insanlar da ona öyle davranmaya başlıyor. Çünkü sen farkında olmadan insanlara sınırlarını öğretiyorsun. Neleri kabul edeceğini öğretiyorsun. Geçmişte neleri kabul ettiğini öğretiyorsun. Kendine ne kadar değer verdiğini öğretiyorsun. Esasen burada kendinden bahsederken sevilmedin, sorunlar yaşadın, geçmişin şöyleydi. Bu karşı tarafın sana yaptıklarıyla alakalı değil. Bu senin kendini nasıl gördüğünle alakalı. Ve seni yeni tanıyan, sana karşı hayran olan o insana kendini nasıl gördüğünden bahsediyorsun. Bir şekilde onu öğretmeye başlıyorsun. Sessizce şunu da öğretiyorsun. Ben buna razıyım. Benim hayat görüşüm bu. İşte bu yüzden insanlar sana nasıl davranacaklarını biraz da senden öğreniyor. İlişkiler her zaman toz pembe gitmiyor. Aradan zaman geçiyor. Karşılıklı atışmalar başlıyor. Sonra bir kavga anında birbirinizi üzmeye çalışıyorsunuz, birbirinizi kırmaya çalışıyorsunuz. Bir bakalım o kavgada karşı tarafın seni incitmek için aklına ilk ne geliyor? Senin geçmişte ona bahsettiğin zayıflıklar geliyor. Ve seni incindiğin yerden kırmaya çalışıyor. Çünkü sen ona incindiğin yeri gösterdin, incindiğin yeri öğrettin. Şimdi insanın aklına şu soru geliyor. Ben sevdiğimin yanında rahat olamayacaksam, kendim olamayacaksam, sevmenin ne anlamı kaldı? Bir yabancıdan farkı ne? Anlatacağım. Beni takip et. Seni kendinle tanıştıracağım. Pek çok insan yabancı kendine ama henüz farkında değil. Onu tanıdığında gerçekten çok seveceksin.